Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sınıf çalışması yapıyoruz. Salon takımı hazırlıyoruz iğne oyasından. Her zaman sorduğunuz gibi anglezleri dikiyor musunuz, yapıştırıyor musunuz veya çiçeklerimizi dikiyor muyuz, çıtçıtlıyor muyuz? Bunları göstereceğim. Şimdi salon takımını yaparken ilk önce tabii ki bir çizim ayarlıyoruz. Tasarım yaparken çiçeklerimizi nereye koyacağız, nasıl yapacağız? Bunları ilk önce ayarlıyoruz. Bir çizim yapıyoruz. Bu çizime göre de çiçeklerimizi yerleştireceğiz. Mesela bu çizimi yapmış olduğumuz çizimi ortadan katlıyoruz. Sonra da kumaşımızın ortasını buluyoruz ve desenimizi yerleştiriyoruz şu şekil. Tam ortasına yerleştiriyoruz. Kenarlara gelmeyecek şekilde. Evet. İğneliyoruz. Ve bunun için bize kopya kağıdı lazım. Şimdi kopya kağıdımı size göstereceğim. Hangi marka kopya kağıdını kullandığımı. Evet, şu pelikanı kullanıyorum. Çünkü bu çok iz bırakmıyor. Diğer kullanmış olduğumuz kopya kağıtlarında kumaşa iz geçiyor. Bunda geçmiyor. Bu biraz daha dikkatli kullanıyoruz. Siyah yapmıyor. Şöyle desenimizi çiziyoruz. Şu şekil koyacağız buraya. Şöyle bir altına bakıyoruz. Evet, çok hafif gördüğünüz gibi geçiyor. Buralar bizim. Şöyle küçük koyalım. Yeri belli olsun yeter. Çiçek koyacağımız yerler. Bunlar. Evet, buraya da çiçeğimizi koyacağız. Çiçeklerimizi koyacağımız yerleri belli edelim. Biraz aşağıya çekiyoruz. Çünkü buraya yapmış olduğumuz anglezleri dikeceğimiz için şöyle yerini iyice belli ediyoruz. Evet. Çizimleri yapıyoruz. Evet. Buraya da bir çiçek koyacağız. Bu çevirdiğimiz yerleri anglez dikeceğimiz için biraz daha belli ediyoruz. Evet. Şimdi çizimi böyle yaptıktan sonra çiçek yerleştirmesine geçelim. Evet, gördüğünüz gibi çizim şöyle geldi. Şimdi biz buraya şöyle bir çiçeğimizi koyacağız. Ama bir kumaş yapıştırıcısıyla ilk önce yapıştıracağız. Öğrencimiz bunun çıt çıt olmasını istemedi. Dikim yapacak. Önce kumaş yapıştırıcısıyla yapıştıracağız. Daha sonra da hayal iple dikim yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bu anglezlerimizi yerleştireceğiz. Yapıştıracağız önce anglezlerimizi. Sonra da hayal iple dikeceğiz. Buraya yapmış olduğumuz papatyalarımız var. Şu küçük yerlere papatyalarımızdan koyacağız. Yine şurada şöyle çizimlerimizi koyacağız. Bunları kesiyoruz. Kestikten sonra uç kısımlarını yakıyoruz. Açılma olmasın diye. Şu an sadece size yerleştirme işlemini gösteriyorum. Daha sonra yapıştırma işlemi yapacağız. Evet, şu renklerimizi de buraya kullanalım. Şöyle. Buradan yine anglezimiz olacak. Şu kısımdan şöyle yerleştirelim. Şu uç kısımlarına da yine şöyle 3 tane çiçek koymayı düşünüyorum. Buradaki anglezimiz de bu şekil gelecek. Çiçeklerimiz yine burada. Böyle. Evet. Şuradan fazlaca getirebiliriz.
Gerekirse şunu şu şekil, isterseniz şöyle bir helezon yaparak elinizde hem boyut kazandırabilirsiniz hem de çiçeklerimizi ekleyebiliriz. Evet. Bunlar bu şekil. Burada yapıştırıcımız var. Yapıştırıcıyı açıyoruz. Uç kısmı açık. Şöyle bir şey. İlk önce bir miktar yapıştıracağız. Daha sonra biz bunu dikim işlemi yapacağız. Evet. Tamamen öğrencimizin isteğine kalmış bir şekilde. Çok geniş tutmuyoruz. Şimdi normalde kasnakta bu işlemi dikebiliriz, fakat Angles dikimi biraz zor olduğu için ilk etapta yapıştıracağız. Daha sonra dikim işlemini yapacağız. Evet, kumaş yapıştırıcıları her marka kendine göre değişiyor. Fiyatı da ona göre değişiyor. Gutermann kullanıyorum. 404'ler var. Kumaş yapıştırıcısı olarak Gutermann iyi bir marka, fakat oldukça pahalı. Tabii ki bunu da yine sizlerin isteğine bırakıyoruz. Bu şekilde yapıştırdık. Daha sonra buraları hayalet iple dikmemiz bizim için çok daha kolay olacaktır. Genellikle tasarımları yaparken nasıl yapıyorsunuz, neler kullanıyorsunuz diye sorduğunuz için böyle bir video çektim. Bu sistemi sizler de kullanabilirsiniz. Tasarımlarımız böyle bu şekil olacak. Bir salon takımı hazırladık zambak çiçeğinden. Sizlere de kolay gelsin.